Herkese merhaba. Bu yayında öyle bir mesele konuşacağız ki aslında hepimizin hayatının merkezinde duruyor ama çoğu zaman adını bile koyamıyoruz. Meselemiz içimizdeki putlar. Gözle görülmeyen, elle tutulmayan ama kalplerimizi en çok meşgul edenler. İnsanların en büyük imtihanı nedir biliyor musunuz? Kendi yaptıkları putları tanımaması. İnsan bazen bir makama tutunur, bazen bir cemaate, bazen bir hocaya, bazen bir ideolojiye, bazen bir lidere. Hatta bazen kendi benliğini öyle yüceltir ki farkında olmadan onu kutsallaştırır. İşin en hüzünlü tarafı şu: İnsanların çoğu Allah'a inanır ama aynı anda bir takım putları da Allah'ın yanına iliştirir. Bu sadece eski toplumların hikayesi değil, bu bizim hikayemiz. Bizim evlerimizde, bizim mahallelerimizde, bizim şehirlerimizde, hatta kimi zaman bizim kalplerimizin derinliklerinde yaşanan bir mesele. Nitekim Yusuf suresi 106. ayeti kerimede o çarpıcı cümle var ya, onların çoğu Allah'a iman ediyor ama şirk koşmadan iman etmiyor. Bu ayetin kimi anlattığını fark ettiğimizde yüzleşme başlıyor işte. Bu yayında konuşacağımız şey tam da bu yüzleşme. Bazı insanlar ben Müslümanım diyor ama kalbinde otorite putları taşıyor. Cemaatini Allah'ın dininden üstün tutuyor. Hocayı, şeyhi, lideri, ideolojiyi kutsuyor. Ben ini, biz ini, malını, konumunu dokunulmazlaştırıyor. Ve böylece isimler Müslüman, etiketler Müslüman, görüntü Müslüman. Ama kalbin içinde bir sürü görünmez put dolaşıyor. İşte bugün bu putlardan söz edeceğim. Amacım kimseyi suçlamak değil, hepimizin ortak derdini konuşmak. Çünkü bu hepimizin imtihanı. Kalbimizi, niyetimizi, kulluğumuzu, samimiyetimizi ilgilendiren bir mesele. Şimdi şuna cevap arayacağız. İçimizdeki putlar neler? Bizi Allah'a yaklaşmaktan alıkoyan, bize fark ettirmeden hükmeden, bizi yöneten bu içsel ilahçıklar nasıl ortaya çıkıyor? Bakalım durum neymiş? Medyatizma başlıyor. Şirk en büyük ama en çok gizlenen tehlike. Biz şirk deyince genelde aklımıza çöldeki taş putlara secde eden kavimler gelir. Ama Kur'an'ın anlattığı şirk sadece taştan puta tapmak değil. Kur'an'ın çizdiği kapsam çok daha geniş. Allah'a ait olan bir vasfı, bir yetkiyi, bir hükmü veya bir sevgiyi Allah'tan başkasına vermek. İşte şirk bu. Anlıyoruz ki insan Allah'ı inkar etmeden de şirke düşebilir. Hatta tarihteki müşriklerin çoğu Allah'a inanıyordu ama Allah'ın yanına küçük ortaklar ekliyorlardı. Bugünün tehlikesi ise daha sinsi. Artık kimse taş put yapmıyor ama kalpteki putlar çoğalıyor. Bugünün putları daha zarif, daha görünmez ve daha modern. Bir makam, bir ideoloji, bir grup aidiyeti, bir kişi, bir ünvan, bir cüzdan, bir beğeni kültürü, bir başarı anlayışı. Bunların hepsi put olabilir. Put bazen bir makam koltuğu olur. Kişi o koltuğu kaybetmemek için her şeyi yapar. Bazen bir insan olur. Kişi bağlandığı insan ne diyorsa doğru sayar ve kendinde sorgulama hakkı görmez. Bazen bir alışkanlık olur. Bu böyle gelir, böyle gider şeklindeki öğrenilmiş çaresizlik olur. Bazen bir benlik olur. Ben haklıyım, ben bilirim, ben üstünüm denir. Yani kalbimizde Allah'ın önüne geçen her şey puttur. Bu içsel putları çok iyi tanımak lazım. Şimdi kalbin en derin, en fark edilmez sapmalarını gösteren içsel putlardan sadece 7 tanesini göreceğiz. Çünkü bugünün şirk tehlikesini anlamak bunları anlamaya bağlı. 1. Ego, ene, ben putu. Yani kendi benliğini merkeze koyma, sürekli haklı olma, onay ihtiyacı, itibar ve görünürlük arayışı. Enesini put edinen kişi her şeyin merkezinde kendi duygularını, kendi konforunu, kendi haklılığını, kendi görüntüsünü görür. Bu put girdiği kalpte merhameti azaltır, kibri büyütür, insanı eleştiriye kapatır. Kişi mesela bir toplantıda ya da sohbette konuyu ve konuşmaları sürekli kişiselleştirir. Ben şöyle düşünüyorum, ben böyle gördüm der. Sosyal medyada dini söylemler paylaşıp beğeni ve yorum peşinde koşar. Hatalarını kabul etmez. Özür yerine gerekçeler üretir. Böylece nefsini merkeze alır, tevazuyu kaybeder, kibre kapılır. Dolayısıyla ibadetleri de şekle dönüşür. 2. Nahnu, biz.
putu. Kolektif bellik, kolektif kimlik yani. Grubunu, cemaatini, ideolojisini kutsallaştırma. Bizini daima haklı kabul etme. Bizim grup, bizim cemaat, bizim hizip, bizim tarikat, bizim parti, bizim ideoloji vesaire. Hep biz. Başkalarının hiç önemi yok. Bu put büyüdüğünde insan kendi grubunu dinin, ahlakın, hakkın da üstüne çıkarır. Hatta bazen dinini grubunun içinden öğrenir. O grup kalıplarının dışına çıkamaz hale gelir. Mesela kendi cemaatinin, kendi grubunun, kendi partisinin, kendi ideolojisinin vesaire söz ve fiillerini eleştirenleri dış güç olmakla veya ihanetle suçlar. Karşıt görüşlere kapalı küçük bilgi alanları oluşturur. Sadece kendi yayınlarını takip eder. Bizim yol derken farklı yorum ve yaklaşımlara tekfir edici üslup kullanır. Örneğin bir imam yanlış yorum yaptığında cemaat üyeleri onu sorgulamaz. Çünkü o bizim imamdır. Ve her dediği hikmetlidir. Yani öyle görür. Hakikati değil, kendi grup kimliğini savunur. Böylece fitneyi besler, kutuplaşmaya yol açar. 3. Li, aidiyet putu. Yani bu benimdir duygusu. Makamını, mevkiini, ünvanını, pozisyonunu, aidiyetini, kurumlarını, kurumsal gücünü dokunulmazlaştırır. Bu put insana bir tür dokunulmazlık hissi verir. Sanki sahip olduğu şeyler onu Allah'a karşı koruyacakmış gibi. Mesela kurum içindeki pozisyonu eleştiriye kapatır. Bunu söyleyemezsin çünkü o bizim yöneticimizdir der. Vakıf, dernek veya tarikat mal varlıklarını ve kararlarını sorgulamaya karşı refleks geliştirir. Bunlar iç meselemizdir der. Aile adı veya soyadı üzerinden ayrıcalık talep eder. Yine mesela bir yönetici hakkında yolsuzluk iddiası ortaya çıktığında grubun mensupları bunu iç mesele diyerek üstünü kapatır. Bu durumda hesap verilebilirlik zayıflar, hatta kalmaz. Zulüm ve suistimal kolaylaşır, artar. Dördüncüsü indi, mülkiyet, sahip olma putu. Yani zenginliğin, mülkiyetin, ekonomik güvenliğin kutsal sayılması. Mesela bunlar benim ellerimle kazandığım şeyler. Ben olmazsam olmazdı anlayışı. Şahsı kendine yeter gibi gösteren bir tasavvur. Tevekkülü öldüren, insanı maddeye ve başarıya bağımlı hale getiren bir tehlike. Mesela parayı, malı kaybetmemek için haksız yollara başvurmak. Zekat ve sadaka konusunda cimrilik göstermek. Mesela başarıyı iman ölçüsü gibi sunmak, gözle görülen refah Allah'ın lütfudur deyip zenginliği değer ölçüsü yapmak, esas değer ölçüsü yapmak. Mesela ilişkileri maddi kazanıma göre değerlendirmek. Mesela sosyal statü için dini pozisyonları bile alıp satmak, dini fonları kişisel itibar için kullanmak. Bu durumda tevekkül zayıflar, insanın kalbi mal ve servete bağlanır. Beşincisi bilgi, akademi putu. Akıl her şeyi çözer kutsaması. Yani ilmi veya uzmanlığı mutlaklaştırma, aklı putlaştırma. Mesela bilgiyi ahlaki sorumluluğun yerine koymak. Ben akademisyenim, bu yüzden ahlakı ben belirlerim demek. İslami meseleleri sadece modern sosyal bilimin kriterleriyle okumak ve klasik ilmi mirası reddetmek. İlmi kibir kaynağı haline getirmek. Siz anlamazsınız, ben bilirim anlayışında olmak. Yine mesela fıkıh meselelerinde derin ilmi donanımı olmayan birinin popüler sosyal teoriye ve yüzeysel bilgilere dayanarak hiçbir sahih nasla uyumlu olmayan fetvalar vermesi, hükümler vermesi. Ancak ilmin tevazu olmadan kullanımı insanları yanıltan otoriteler oluşturur ve bu da büyük bir tehlikedir. Altıncısı lider, otorite putu. Kişi kutsallaştırma yani. Yani hocanın, şeyhin, akademisyenin, grup liderinin, siyasetçinin, devlet adamının vesaire mutlaklaştırılması. Mesela bir liderin görüşünü tartışılmaz ilan etmek. Liderin hatasını örtmek. O hatalara karşı gerekçeler uydurmak. Savunmak. Lideri eleştirene tepki gösterip onu hain saymak. Liderin kişisel çıkarlarını topluluğun, ülkenin menfaatiymiş gibi sunmak. Eleştiriyi fitne, eleştireni hain görmek. Böylece kötü liderlerin etkisi artar, hata düzeltme mekanizmaları tıkanır. Yedincisi ritüel ve gelenek putu. Formu amaçlaştırma yani. Ritüellerin, geleneklerin araç olmaktan çıkarılıp amaç haline getirilmesi. Mesela ibadeti sadece dış formuyla eda etmek, niyeti, adabı ve hakikatini, kurallarını ihmal etmek. Biz böyle yaparız deyip değişime, eleştiriye kapalı olmak. Sadece ritüel uygulamalarla dindar sayılma talebi. Örneğin Ramazan'da sadece gösteriş için ibadet etmek ama merhamet ve yardımlaşmayı unutmak. Bu ruhsuz
sonsuz din anlayışı oluşturur, ibadetleri biçimsel hale getirir. Gördüğümüz gibi günümüzde şirk daha sessiz ve daha tehlikeli hale geldi. Çünkü modern kültür benlik ve başarıyı kutsuyor. Kurumsal yapılar insanı cemaat ve ideolojiye hapsediyor. Popüler kültür ürünleri, popüler figürleri, medya tarafından parlatılan kanaat önderlerini, sanatçı, influencer, sporcu, oyuncu gibi kamusal figürleri dini otorite gibi konumlandırıyor. Onlara dini otoriteye benzer bir meşruiyet ve rehberlik rolü atfediyor. Popüler kültür ahlaki ve düşünsel referansları geleneksel dini, entelektüel otoritelerden alıp ünlü kişilere transfer ediyor. Böylece ünlülerin sözleri, tercihleri ve yaşam tarzları doğru yanlış, iyi kötü olması gereken ölçütü gibi sunuluyor. Sosyal medya beğeni bağımlılığı üretiyor. Ekonomik düzen güvenliği mal ve paraya bağlıyor. Manevi hayat ritüelleri kalple bağ kopunca şekle dönüşüyor. Yani bugünün putları ayakta değil, kalbin içinde oturuyor. Şu soruyu hepimiz kendimize sormalıyız. Ben Allah'a mı bağlıyım yoksa Allah'ın yanına sessizce yerleştirdiğim küçük ortaklara mı? Bu soru çok önemli. Çünkü modern çağın en büyük musibeti şu. İnsan kendini Müslüman sanırken fark etmeden putperest olabilir. Günümüz putları farklı şekillerde kendini gösteriyor çünkü. Bireysel tutumlardan kurumsal alışkanlıklara kadar uzanıyor. Putperestlik deyince çoğu Müslümanın zihninde hala taştan, tahtadan heykellere secde eden insanlar canlanıyor. Çünkü Kur'an'da anlatılan putperest toplumları böyle hayal etmeye alıştık biz. Ama bugün bu topraklarda kim gider de taş putlara secde eder ki? Kim gidip bir heykeli yıkayınca günahlarının temizleneceğini, bağışlanacağını düşünür ki? Neredeyse hiç. Peki o zaman Kur'an'ın asırlar boyu yankılanan şirk uyarısı bugün hala neden tazeliğini koruyor? Çünkü putlar değişti. Çünkü taştan tahtadan putlar gitti. Onların yerine daha görünmez, daha sinsi, daha kişisel, daha modern putlar geldi. Eskiden put dışarıda meydandaydı. Şimdi içeride kalpte. Eskiden putun önünde diz çökülürdü. Şimdi put kalbin üzerine çökmüş, hareket alanını daraltıyor. Eskiden put sahiplenilirdi. Şimdi put bizzat insanın kendisi haline geldi. Modern çağın putları görünmez ve bu yüzden daha tehlikeli. Firavun devrinde Firavun'un put olduğunu herkes biliyordu. Mahalledeki birinin bir taş parçasına taptığını herkes görüyordu. Tehlike açıktı yani. Ama bugün insanlar kendi içlerindeki ene, nahnu, li, indi putlarına tapıyor ve farkında bile değiller bunun. Bir insan kendine tapar da fark etmez mi? Evet eder. Çünkü modern putperestlik gizli şirktir. Sessiz, kalbe siner, dile dökülmez, ritüeli yok, mabedi yok ama tahribatı çok daha büyük. Tehlikenin asıl boyutu ise putperestliğin dindarlık görünümü altında yaşanması. Bugün problem şu, insanlar Allah'ı inkar etmiyor. İnsanlar namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, camiye gidiyor. Ama iç dünyasında Allah ile birlikte yüzlerce küçük ilah taşıyor. Birini memnun etmeye Allah'tan daha çok önem veriyor. Bir liderin sözünü Allah'ın ayetinden daha bağlayıcı görüyor. Kendi nefsinin arzularını Allah'ın hükümlerinden daha gerçekçi buluyor, daha üste çıkarıyor. Toplumun beklentilerini Allah'ın rızasından daha öncelikli tutuyor. İşte bu şirke sürükleyen bir psikoloji, bir itikadi deformasyon hali. Kur'an'ın söylediği şu sözün anlamı burada daha iyi anlaşılıyor. Onların çoğu Allah'a iman eder ama şirk koşmadan etmez. Yusuf suresi 106. ayet. Neden? Çünkü Allah'a inanırken aynı zamanda başka bir otoriteyi, başka bir korkuyu, başka bir arzuyu, başka bir değeri Allah'ın üstüne çıkartıyor. Modern putlar kalbin kıblesini fark ettirmeden değiştirir. Asıl tehlike de budur zaten. Dilinde Allah vardır ama zihninde ben vardır. Secdesi Allah'adır ama davranışları menfaat ilahına yönelmiştir. Duaları Allah'adır ama umutları insanın takdirine bağlanmıştır. İlmi Allah içindir der ama akademik putlara kurban eder. Hizmet Allah içindir der ama cemaat, tarikat, şeyh putunu merkeze koyar.
Ahlak Allah içindir der ama sosyal medya beğenileri putuna kul olur. O yüzden bugünkü putperestlik çok daha sarsıcı, çok daha tehlikeli ve çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bu tehlike neden bu kadar büyük? Çünkü insanın içindeki put eleştirilemez, hesaba çekilemez, dokunulamaz. Gündelik dille kutsallaştırılır, zamanla kimlik haline gelir. Bir insan kendi içindeki putu savunurken aslında kendini savunduğunu düşünür. Kendini savunan bir kişiyi ikna etmek çok çok zordur. Bu yüzden içsel putları yıkılmadıkça tevhid yerleşmez, yerleşse bile çabuk bozulur. Bu çağın putları toplumsal ölçekte de gücünü artırıyor. Bugün cemaatlerin, tarikatların, akademik çevrelerin, ideolojik yapıların, siyasi akımların içinde öyle putlar var ki kimse onları tartışamaz, kimse onlara eleştiri yöneltemez, onların hatasına hata denemez. Onlara dokunan dışlanır, dışarı atılır, linç edilir. Bu dokunulmazlık hissi putperestliğin en açık işaretidir. Bir toplumun içinde aslı vahiy olmayan herhangi bir konu için şu konu tartışılamaz diyorsanız eğer orada put var demektir. Putperestlik bir duygu değil, bir düzen üretir. Modern putperestlik sadece bireysel bir sapma değil, aynı zamanda toplumsal bir örgütlenme biçimidir. Bir cemaat, bir tarikat, bir vakıf, bir siyasi parti, bir akademik çevre ya da bir grup kendi putlarına göre şekillemeye başladığında şunlar olur. Eleştiri kapatılır. Akıl işlevsizleştirilir. Sorgulama ayıplanır. Soru sormak ihanetle eşit görülür. Lider masumlaştırılır. Grup mutlaklaştırılır. İşte bu gizli şirk düzeninin kurumsallaşmış halidir. Şimdi çok kritik bir soruyla devam edelim. Bu içsel putlar neden bu kadar tehlikeli? Neden Kur'an şirkten daha büyük bir günah yokmuş gibi bahsediyor? Çünkü mesele yalnızca bir yanlış inanç meselesi değil. Kişinin tüm hayat mimarisini bozan bir hal. Bu tehlikenin 3 boyutu var. Bireysel, toplumsal ve itikadi boyut. Bireysel boyut kişiyi içten içe çökertir. Nefsin putlaşması kişiyi hakikate kapatır. Putlar zihni değil kalbi işgal eder. İnsan artık hakikate değil arzusuna göre konuşur, davranır, inanır. Kendini düzeltmez. Çünkü benim putum yanlış olamaz diye düşünür. Sonuç karakter çürümesidir. Yani kişi dindar görünür ama merhamet kaybolur, adalet zayıflar, kibir artar. İman paslanmaya başlar. Kur'an'ın Yusuf 106'da söylediği şu cümle işte burada devreye girer. Onların pek çoğu Allah'a iman eder ama ona şirk katmadan etmezler. Buradaki şirk ağaca tapmak değil, Allah'ın yerine arzularını, kimliğini, liderini, benliğini koyma şirkidir. Sonuçta iman şeklen var, kalben ve ahlaken yok. Kişi ibadet eder ama ibadet onu dönüştürmez. Kalbi selim, ufku kaybolur. İnsanın kalbi putlarla doluyken Allah'a yaklaşması zorlaşır. Zira kalbin tahtı ya Allah'ındır ya da başka birinin. Sonuç manevi körlüktür. İnsan doğruyu yanlıştan ayıramaz hale gelir. Toplumsal boyut fitne, kutuplaşma ve adaletin çöküşüdür. Biz putu toplumun bağışıklık sistemini çökertir. Kolektif kimlik putları toplumu kamplara ayırır. Herkes kendi kampının putunu korur. Adalet biz ve onlara göre işletilir. Sonuçta cemaatçilik ümmet bilincini zayıflatır. Kabilecilik toplumsal ahlakı çürütür. Eleştiri hainlik sayılır. Toplumda adalet kaybolduğunda en dindar görünümlü cemaatlerde bile çürümeler başlar. Lider putlaştırması suistimalleri artırır. Lider her zaman haklıdır anlayışı yanlışları büyüttükçe büyütür. Korunan bir lider hata yapınca topluluk da yanlış yola girer. Sonuçta hesap verilebilirlik biter, denetim sona erer, güç sahipleri dokunulmazlaşır, dini yapıların içi boşalır. Mülkiyet ve makam putu ekonomik zulmü büyütür. İndiği putu toplumun bereketini ve paylaşma ruhunu öldürür. Makam, para ve prestij için dini kavramların araçsallaştırılması yaygınlaşır. Sonuç ekonomik adaletsizliktir, yoksulların ezilmesidir, riyakarlıktır, gösteriştir. İtikadi boyut gizli şirk açık imansızlıktan daha tehlikeli olabilir. Bu cümle ağır ama doğru. Gizli şirk fark edilmediği için daha tehlikelidir. Bir insan açıkça putperest olsa Müslüman kendisini ona karşı koruyabilir ama gizli şirk öyle bir şey ki insanın içini yavaş yavaş istila eder ve kişi bunu iman zanneder. Kur'an'ın sürekli kalplerin arınması vurgusu işte buradan gelir. Kişi Allah'ı değil kendi ürettiği ilah fikrini sever. Bu yüzden bazı Müslümanlar Allah'ı sevdiğini düşünürken aslında kendi hayalindeki ilaha bağlanır. Allah'ın hükümlerini
Allah'ın değil kendi arzularını takip eder. Allah'ın yetkileri insanlara devredilir. Kimi zaman şeyhe, kimi zaman lidere, kimi zaman cemaate. Bu akidenin en temel kırılmasıdır. Dinde otorite Allah'tan alınır, insanlara verilir. İşte şirk budur. İlahi olanın yerine beşerin konulması. Gördüğümüz üzere putperestlik tehlikesi sadece bir inanç sapması değil, kişiyi içeriden çürütür, toplumu bölünmeye sürükler, adaleti yok eder ve imanı görünür halde tutup ruhunu öldürür. Şimdi belki de en hassas, en dokunaklı kısma geliyoruz. Çünkü burada konuşacağımız şey başkaları değil, biziz. Bizzat kendimiz. Dışarıda bir topluluk değil, kalbimizin içinde yaşayan sinsi bir eğilim. Soru şu: Müslüman olduğunu söyleyen, ibadet eden, Kur'an okuyan bir insan nasıl olur da putperestlik çizgisine düşer? Bu durumun akide açısından karşılığı nedir? Adım adım anlatalım. 1. Müslüman görünümlü putperestlik zor bir terim ama açıklaması basit. Allah'a iman ettiğini söyleyen bir insanın Allah'ın yerine başka otoriteler, arzular veya kişiler koyması. Bu insan camiye gider, oruç tutar, zekat verir mesela. Ama kalbine Allah değil, nefsi hükmeder. Kalbindeki tahta arzuları oturur, şeyhi oturur, cemaati oturur. Yani ağzıyla tevhidi söyler, kalbiyle şirki uygular. Diliyle la ilahe illallah der ama hayatıyla la ilahe illa nefsi, la ilahe illa şeyhi, la ilahe illa cemaati der. İşte bu gizli şirktir. İkincisi, Müslüman görünümlü putperestler gerçekten şirk içinde midir? Bu sorunun ince bir cevabı var. Bu insanlar çoğu zaman bilinçli müşrik değil. Yani putlara ibadet etmek niyetleri yok. Hiç kimse ben putperestim demez. Ama tehlike de zaten burada. Çünkü şirk her zaman bilinçli bir secdeyle başlamaz. Bazen bir tutkuyla başlar. Bazen bir lidere hayranlıkla, bazen bir cemaate sadakatle, bazen de ben böyle hissediyorum diyerek Allah'ın hükmünü ikinci plana itmekle. Dolayısıyla bu insanlar mutlak müşrik olmasalar da şirke düşmüşlerdir denebilir. Bu çizgi çok önemli. Kur'an'ın uyarısı tam olarak şu: İman ederler fakat şirk karışmıştır. Bu bir arada kalmışlık değil, bir kirlilik hali. Üçüncü olarak Müslüman görünümlü putperestlerin iman amel bağı kopuktur. Kılıf iman vardır onlarda. İmanda Allah vardır. Davranışta nefis, cemaat, lider, grup, parti, makam, menfaat, soy, ırk vesaire vardır. İman amir değildir. İnsan Allah'a değil menfaate göre karar verir. Müslüman görünümlü putperest tevhidi de böler. İbadeti Allah'a verir, otoriteyi şeyhine verir. Kararı nefsine verir. Doğruyu yanlışı cemaatine göre belirler. Tevhid böylece bölünür ama kişi bölündüğünün bilincinde değildir. Din içsel bir bağ değil, kimlik unsuru olur. Bu tipler için Müslümanlık çoğu zaman doğuştan gelen bir kimlik, sosyal bir aidiyet, bir grubun parçası olmak, bir ünvan veya kariyer değeri, bir biz hissi haline gelir. Tevhid kaybolur, beşeri kimlik putlaşır. Ahlaki duyarlılık zayıflar. Müslüman etiketli putperest birine zulmederken kendini hala dindar hissedebilir. Çünkü vicdanı Allah'a bağlı değil. Bizim grup ne düşünür? Şeyh, lider nedir? Alkış gelir mi? İmajım zedelenir mi? Sorularına bağlıdır. Kur'an'ın zalim kavimleri çokça anlatması boşuna değildir. Çünkü zalim olmak putperestlikle ilgilidir. Dördüncü olarak Müslüman görünümlü putperestlerin bazı ayırt edici itikadi özellikleri var. Allah'ın hükümlerini duygulara ve çıkarlara göre eğip bükerler mesela bunlar. Bu yaklaşım modern çağın en yaygın putperestliğidir. İnsani otoriteye ilahi yetki atfederler. Şeyh bilir, hoca yanlış yapmaz, lider hikmetlidir gibi cümleler akideyi ciddi biçimde zedeler. Allah için değil, kendi çıkarları, grupları için hareket ederler. Bu fark çok ince ama ölümcüldür. Çünkü Allah için yapılan her şey ibadettir. Grup için yapılan mesela ibadetvari şeyler ise putperestliğe kapı açar. İmanla menfaati yan yana yürütürler. İman tam teslimiyet ister, menfaat ise pazarlık. Bu insanlar pazarlığı hikmet diye sunar. İmanları yok değildir ama menfaatleri Allah'tan büyüktür. İlahi emirleri seçerek seçmeci olurlar. Bu ayet güzel, bu hadis hoşuma gidiyor ama şu olanı artık geçelim, bu hüküm artık geçmez gibi tavırlar ayetlerle pazarlık yapmaktır. Yani anlayacağınız Müslüman görünümlü putperestler kendilerini Müslüman zanneder,
Toplum da onları Müslüman görür. Allah ise kalplerine göre hükmeder. Bizim görevimiz hüküm vermek değil ama bu eğilimleri, bu kalbi hastalıkları fark edip kendimizi onlara karşı korumak. Kur'an'ın çizgisi net. Kalbi selim ile gelen kurtulacaktır. Yani tartı ibadette değil, kalptedir. Şimdi önemli bir fasla geldik. Bugünün Müslüman görünümlü ama zihnen putperest insanını ayırt eden özellikler nelerdir? Bakın şimdi anlatacaklarım biraz sarsıcı olabilir çünkü hepimiz bu özelliklerin bir kısmını kendi içimizde görebiliriz. Ama zaten bu konuşmanın hedefi de bu, iç muhasebe yapmak. Modern putperestlerin ayırt edici özellikleri arasında şunları örnek verebiliriz. 1. Eleştirilemez kişilikler inşa etmek. Bir Müslüman sadece Allah'ı mutlak eleştirilemez ve mutlak doğru kabul edebilir. Ama bazı insanlar farkında olmadan bir hocayı, bir lideri, bir tarikat şeyhini, bir siyasi parti önderini, bir devlet büyüğünü, bir fikir adamını, devlet başkanını vesaire dokunulmaz hale getiriyor. O kişi yanılmaz, onun söylediğine sorgusuz itaat edilir, yanlış yapmaz, yapmışsa bile bir hikmeti vardır. İşte anlayış böyle. Bu Kur'an'ın tabiriyle Rab edinmenin modern hali. Böyle insanlara bir hata söylediğinizde hemen şu cümle gelir. Sen kimsin de onu sorguluyorsun? Sen ondan daha mı iyi biliyorsun? İşte orada putperestlik kokusu yükselir. 2. Dini kişiler üzerinden öğrenmek ve savunmak. Modern putperest insan dini kaynağından değil, kişi kültlerinden devralır. Kur'an'ı çok açmaz, hadisi sünneti pek bilmez, kelami tartışmalara yabancıdır. Ama bizim hoca, bizim lider, bizim cemaat, bizim grup, bizim parti dendi mi ağzından ateş saçar. Çünkü dini değil, bir kimliği, bir aidiyeti savunmaktadır. Bu da putperestliğin zihni temelidir. Hakikat yerine kimlik savunmak. 3. Duygusal bağları akli ilkelerin önüne geçirmek. Eleştiriye kapalı hale gelmiş grupların ortak özelliği sevgi akla rehberlik eder, akıl sevgiye değil. Oysa Allah'ın dini adalet ve akletme üzerine kuruludur. Ama modern putperest bizimkiler haklıdır diyerek gerçeği eğip büker. Mesela bir hoca yanlış bir fetva verdiğinde öyle demişse vardır bir hikmeti der. Ama aynı sözü başka biri söylese sapıklık bu der. Tabi olduğu bir devlet adamı veya siyasi lider yanlış yaptığında onun arkasında görünmez hikmetler arar. Ama başkası aynını yapsa suç sayar. Aradaki fark akli değil, putlaştırılan kimliktir. 4. Kendisini merkeze koyan bir dindarlık üretir. Yani modern putperest Allah'a değil kendine tapar aslında. Kendi görüşü ve tarifi en doğrusudur. Kendi yorumu hakikattir. Böyleleri şunu sık sık söyler. Ben böyle inanıyorum. O yüzden böyledir. İşte orada inanç bilgi değil, nefsi inşa vardır. Bu tip insanlar Kur'an'daki şu uyarının canlı örneğidir. Hevasını ilah edinenleri gördün mü? Câsiye suresi 23. ayet. 5. Din üzerinden güç devşirmek. Modern putperestler dini kişisel itibar, güç, otorite kaynağı haline getirir. İster bir cemaat yöneticisi, ister sosyal medya dini fenomeni, ister küçük bir çevrenin sözü dinlenen büyüğü olsun. Dini bilgi hizmet değil bir üstünlük aracı haline gelir onlarda. İlgi görmek isterler, övgü isterler, saygı isterler. Sözlerinin tartışılmamasını isterler ve bunu Allah için yaptıklarını söyleyerek meşrulaştırırlar bu tutumlarını. Bu açıdan put sadece dışarıda değildir, başkalarının yönelttiği hayranlık da put olabilir. 6. Hakikati değil, duyuru metinlerini kutsallaştırmak. Aslında modern putperestliğin en büyük tehlikelerinden biri budur. İnsanlar ayetleri değil sosyal medya vaazlarını ezberliyor. Hadisleri değil gruplarındaki mesajları paylaşıyor. Delili değil bizce böyledir cümlelerini seviyor. Yani hakikatin değil aktarıcıların etrafında kümeleniyor. Bu da zamanla dini düşünceyi rivayet edilen sözlerin veya gelen ilahi hakikatlerin değil onları rivayet eden insanların otoritesine bağlıyor. 7. Dini kimliği ideolojik bir siper haline getirmek. Bazı insanlar için dini kimlik bir arınma aracı değil, kendisini başkalarından üstün görme aracı. Bu üstünlük hissi gizli bir putperestlik doğurur. Çünkü üstünlük takva ile değil, kimlikle ilişkilendirilmiştir. Bu kişiler mesela bizim yol hak, diğerleri batıl der. Bu kibir İslam'ın ruhuna aykırıdır. Kibir Kur'an'a göre şeytani bir duygudur. Her çağın en eski putudur.
Evet, buraya kadar birlikte bir yol yürüdük. Önce putların biçimini, sonra içimizdeki nasıl tezahür ettiklerini, bunun hem bireysel hem toplumsal zararlarını ve itikadi sonuçlarını konuştuk. Gördük ki putların biçimi değişmiş ama tehlike aynı. Eskiden taş putlara secde edilirdi, bugünse kalbimize oturan ittifaklar, makamlar, arzular put oluyor. Putperestlik çoğu kez Müslüman görünümü altında yaşanıyor. Dilimizde iman var, kalbimizde ise başka şeyler. Bu Kur'an'ın iman ile şirk karışmış uyarısının tam karşılığı işte. Ve çözüm kalbin arınmasında. Teşhis, muhasebe, tevazu, ilim, hesap verilebilirlik ve sabır. Bütün bunlar birlikte çalışmalı. Sohbetimizi Yusuf suresindeki o müthiş ayet ile bağlayalım. O ayet bugün bizim için yankı olsun. Onların pek çoğu Allah'a iman ediyor ama şirk koşmadan iman etmiyor. O halde çağrımız şu olsun. İmanımızı içten arındıralım. Kalbi selime yürüyelim. Çünkü Kur'an'ın bize hatırlattığı mutlak gerçek şu. O gün ne mal fayda verir ne evlat. Ancak kalbi selim ile gelen kurtulur. Bugün içimizdeki en büyük tehlikeyi, kalbimizin duvarlarına sinsice tırmanmış olan gizli putları konuştuk. Bu konuşma bitiyor. Fakat iş burada başlıyor. Her birimiz kendi iç yolculuğumuzun birer mimarıyız. Bugün bir adım atın. Küçük, somut ve devamlı bir adım olsun bu. Kalp temizlenmeden dış gösteri bizi kurtarmaz. Unutmayalım ki tevhid bir kelimeden ibaret değil, bir hayattır, hayatın ta kendisidir. Tevhid hayatımızın her anında Allah'ın hükmünü, Allah'ın sevgisini ve Allah'ın rızasını diğer her şeyin önüne koymaktır, üstüne çıkarmaktır. Aksi takdirde üzerimizde Müslüman etiketi olsa bile amellerimizin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. İçimizdeki putları kırma mücadelesi ömür boyu sürecek en büyük cihattır. Bu cihatta muvaffak olmayı Yüce Rabbimizden niyaz edelim ve gereğinde yapmaya çalışalım. Bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.